Bismillah. Bulugul Meram adlı Hafız İbni Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyh'in eserinden Türkçe tercüme ve şerhi olan Selamet Yollarında okumaya devam ediyoruz. 238 nolu hadis namazın şartları bölümünde. Ve an Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anh Gale Hazreti Ali radıyallahu anh'tan şöyle buyurmuştur. Kâne li min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medhalen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek istediğimizde fekuntu fe iza ateytuhu, ona geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabul zamanı, kabul ettiği saatlerde ona geldiğimizde ve huve yusalli, o namaz kılıyorken tenahnaha li, bize öksürürdü. Revahun Nesai ve İbn Mace. Tekrar okuyoruz. 238 nolu hadis Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bana 2 tane kabul saati tahsis edilmişti. Ona geldiğimde namaz kılıyorsa bana öksürürdü. Bu hadis Nesai ve İbn Mace tarafından rivayet edilmiştir. Hadis-i şerif İbn Seken tarafından da sahih sayılmıştır. Bir zayıf rivayetinde tenahnaha, yani öksürük boğazını kazıdı yerine tesebbaha, yani tesbih yaptı. Tesbih etti, yani Subhanallah dedi. Hadiste geçen metkal kelimesi ise zamanla ilgilidir. Gelecek zaman demektir. Bu hadis öksürüğün namazı bozmadığına delildir. Öksürük, ahlamak, ohlamak gibi şeyler bir ihtiyaç, bir sebeple olduğu takdirde namazı bozmayacağını hemen hemen bütün alimlerin, mezhep imamlarının ittifakı vardır, müttefiktirler. İhtiyaç yokken sırf laf olsun ya da oyun olsun diye öksürmenin veya ahlayıp ohlamanın namazı bozacağına dair de müttefiktirler. Bundan ma'da, bunun dışında bazı yerlerde birbirinden ayrıldıkları da görülmüştür. Yani bir ihtiyaç, bir zaruret oluştuğunda öksürmekte, ahlamak, ohlamak gibi şeylerin namazı bozmayacağında ittifak olduğu gibi, gereksiz yere laf olsun diye öksürmenin, ahlamanın, ohlamanın namaz bozacağında da kanaatleri ortaktır denmiştir. Yukarıdaki hadiste her ne kadar ızdırap var denilmişse de bu iddia doğru değildir. Çünkü tenahnaha, yani öksürdü rivayeti İbn Seken tarafından sahih sayılmıştır. Sebbaha, yani öksürdü yerine tesbih etti, Subhanallah dedi hadisi ise zayıftır. Binaenaleyh ızdırap davası tam ve yerinde değildir. Bilfarz her iki rivayet sabit olmuş olsa bile yine de aralarını tevil etmek, aralarını bulmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen öksürük, bazen de tesbih ederdi demek de mümkündür. Evet, 138 nolu hadiste de şunu gördük. Namazda öksürmenin, bir ihtiyaç ve bir durum oldukça öksürmenin, daha önce Subhanallah demeyi öğrenmiştik. Bu sefer de zaruret halinde öksürmenin namaz bozmayacağına dair bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali'nin rivayetiyle okumuş olduk. Başka bir hadiste buluşma umuduyla.